Ben Mustafa Ercan, Radar'ın kurucusu ve şu anda da sorumlu yöneticisiyim. Radar bir sosyal medya yönetim platformu, yani bir yazılım ve bu platformla tüm sosyal medya profillerinizi buraya bağlayabiliyorsunuz. İşte Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn gibi ve onlarca entegrasyonumuz var. Bu platformlar üzerinden size atılan mesajları tek bir ekrandan görebiliyorsunuz, onlara cevap verebiliyorsunuz, onları yönetebiliyorsunuz, kategorize edebiliyorsunuz. Buna ek olarak markanızla ilgili anahtar kelimeleri tanımlayıp insanlar sosyal medyada markanızla alakalı neler konuşuyor, onları takip edebiliyorsunuz. Bir diğer ana özelliğimiz de yayınlama özelliği. Bu özellik sayesinde de aylık olarak içeriklerinizi planlayabiliyorsunuz. Orada görsellerinizi oluşturabiliyorsunuz. Ücretsiz stok fotoğraflar bulup içeriklerinizi oluşturabiliyorsunuz ve takvimine deyip arkanıza yaslanıyorsunuz. Radar o içerikleri zamanı geldiğinde otomatik olarak sosyal medya profillerinize paylaşıyor ve günün sonunda da raporlar oluşturup yaptığınız çalışmaların neye değdiğini veya nerelerde kötü olduğunu takip edebiliyorsunuz. Bunlar ana özelliklerimiz. Bunun dışında birçok özelliğimiz var. Kendi içimizde görev yöneticimiz var. Eğer kalabalık bir ekip olarak çalışıyorsanız Kanban metodolojisiyle görevlerinizi yönetebiliyorsunuz, projelerinizi yönetebiliyorsunuz. Kendi içimizde URL kısaltıcımız var. Kendi içimizde açılış sayfası oluşturabiliyorsunuz gibi sayabileceğimiz birçok özellik var. Hatta biz artık yavaş yavaş Radar'ı sadece bir sosyal medya yönetim platformu değil, dijital pazarlama yönetim platformuna doğru gitmeye başladı ve yavaş yavaş da öyle tanıtmaya geçeceğiz diye düşünüyorum. Hedefimiz de global olduğu için ana sebebimiz yurt dışından sorunsuz bir şekilde ödeme alabilmekti. Bunun için de tabii Stripe'la çalışmak istedik ve bunun için de Amerika'da bir şirket kurmamız gerekti. Bu noktada Social Enterprises'la tanıştık. Türkiye'deki maliye sistemi, vergi sistemi aşinalığımız vardı. Orayı 3 aşağı 5 yukarı tanıyorduk ama Amerika konusu hem yani şirket kurulumu, şirket tipleri, ortaklık yapıları ve sonrasında da vergi sistemi, yani hiçbir bilgimiz yoktu. Bu noktada ilk önce Social Enterprises bize ilk önce bir yapıyı anlattı. Tabii hepsini bir kerede kavramak o kadar kolay olmuyor. Şirket tiplerinden bahsetti. Hangisinin bizim için daha uygun olacağının konusunda çok sorumuz vardı. Onları cevapladı. Ve şirket kurulumuyla beraber çalışmaya başladık aslında. Ve hatta biz o zaman tam Covid'in ilk patladığı dönemdi. Ona rağmen Amerika'daki işte o aksaklıklar, şeyler yaşanırken oldukça hızlı bir şekilde süreci yürüttüler ve her aşamada bizi bilgilendirdiler. İşte normalde bu kadar sürüyor ama şu andaki durumdan dolayı şu kadar süreceğini öngörüyoruz diye. Ve hakikaten de tam o bizi bilgilendirdikleri süreçler yaşandı. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü oradaki gelişmelere yönelik olarak Stripe başvurumuz, ardından entegrasyonumuz ve pazarlama çalışmalarımız başlayacaktı. Yani bu zamanlamanın bizim için önemliydi. Orada bizi çok iyi asiste ettiler. İşte Stripe bir şey istiyor ama mesela orada da Social Enterprises bizi çok iyi yönlendirdi. Ya sizden bu bilgiyi istiyorlar ama bunun çıkması biraz uzun sürecek ama bakın elinizdeki şu bilgiyle de size yardımcı olabilirler dedi. Biz de mesela Stripe'a öyle gidince Stripe'ta şey dedi, evet doğru, bu bilgi bizim için yeterli dedi ve bir ay gibi bir kısa sürede daha bütün işlemlerimiz tamamlanmadan biz Stripe aşamasını ve Mercury Banka aşamasını halletmiş olduk. Böylece daha arkadan işlemler devam ederken biz aslında satışa başlayabilmiş olduk. Vergi dönemlerini, eyalet vergisi olsun, federal vergi dönemlerini onlar bizi hatırlatınca hatırlıyoruz. Bu yani basit gibi gözükebilir ama çok muazzam bir şey. Mesela bu sene bir değişiklik oldu. Onunla ilgili bilgi veriyor falan. Kendimizi güvende hissettiriyor. Yani ben şeyi düşünmek zorunda kalmıyorum. Ya eyalet vergisi Haziran'da mıydı, Mart'ta mıydı? Nasıl olsa Social Enterprise bize haber veriyor diyorum. Bir kere oradaki süreçleri hakikaten
pek düşünmüyoruz. Yani orada bir şey yapılması gerektiğinde onlar zaten bize haber veriyor. Nasıl yapılacağını, ne yapmak gerektiğini sorduğumuzda bizi çok iyi yönlendiriyorlar. Kağıt işleri dediğimiz kısmı onlar hallediyor. Biz diyoruz ki neye ihtiyacınız var? İşte banka dökümü diyorlar. Biz onu gönderiyoruz. Geri o böyle inanılmaz anlaşılması zor formları onlar bizim yerimize dolduruyor ve sonra da o formların doğru yere ulaşmasını, sürecin finalize etmesini onlar bizim için sağlıyor. Bu bizim istesek de buradan pek yapabileceğimiz bir şey değil. Türkiye'deki vergi sisteminde bunları belki biz kendimiz de bir yere kadar yapabiliriz falan ama oradaki sistemi katiyen tek başımıza yapmamızın çok mümkünatı yok gözüküyor. Yani bu Amerika'daki şirket kurma olayı hakikaten kurması basit olabilir ama sonraki süreçlerde buradaki en önemli şey kendinizi güvende hissettiğiniz kişilerin ellerine kendinizi bırakmanız gerekiyor. O yüzden çok doğru seçimler yapmak gerekiyor. Bence Social Enterprises onlardan biri. Nasıl Türkiye'deki şirket için bir mali müşavirle çalışıyorsak Amerika'daki şirket için de aslında Social Enterprises'ı mali müşavirimiz olarak görüyoruz. Sadece bir kerelik hizmet aldık ve işimiz bitti gittik gibi bir şey gibi görmüyoruz. Amerika'daki şirketiniz için size bir co-pilot oluyorlar ve çok iyi bir co-pilot oluyorlar.